Merhaba sevgili dostlar. Bodrum İzgi Eğitim Kurumlarındayız. İzgi Koleji'ndeyiz. Sevgili konuğum okulun kurucu müdürlerinden Erdal Balcı. Biliyorsunuz Bodrum Gündem'de artık yeni bir köşe yazarımız var. Eğitimi baştan aşağıya farklı konularıyla ele alacak. Biz de hazır bizim köşe yazarımız olmuşken eğitim camiasına ait böyle ara ara programlarla onların sorunlarıyla ilgili, beklentileriyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili pek çok konuyu ele alacağımız böyle küçük söyleşiler gerçekleştireceğiz. Bu da ilki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 29 yıllık eğitimcisiniz. Bunun 17 yılı devlet kurumlarında, son 9 yılı da Bodrum İzgi Koleji'nde. Aynen, yaklaşık 26 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var. Gerçekten hani hem devlette hem özel sektörde öğretmen olarak, kurucu olarak, müdür olarak çalışmanın gururunu yaşıyorum. Şimdi tabii konumuz eğitim ülkemiz için çok kıymetli. Hazırda ara tatilden çıktık biliyorsunuz. Yani biz Bodrum'da yaşayanlar olarak ben o fırsatı yakaladığımda sık sık bir deniz kenarında oturup işte Aristo'nun öğrencileriyle yaptığı gibi düşünmeye zaman ayırıyorum. Ülke meselelerini de tabii ki düşünüyorsunuz bu sırada. Dolayısıyla bizim eğitim hayatımızdaki öğretmen, veli, öğrenci gibi bütün paydaşları birlikte kafamdan geçiriyorum. Ve eğitim anlayışımızla işte çocukların geleceğini artık hani okula mı bırakıyoruz sadece? Yoksa işte çocuklarımıza ciddi bir kaygı mı yüklüyoruz? Bütün başlıkları ara soruyla hemen giriyorum. Biz gerçekten eğitimi okula, öğretmene mi bırakıyoruz? Başımızı alıp tatile mi gidiyoruz? Yoksa beraber yol alabilme becerisi mi geliştiriyoruz? Yoksa öğretmenleri de refüze edip kendimiz öğretmencilik mi oynuyoruz? Aslında hepsinden biraz var. Ama burada birlikte hem eğitim camiası açısından hem veli hem öğretmen hem öğrenci açısından hep birlikte bu soruları tekrar sorup doğru yolu bulmamız gerekiyor. Yeniden ele almamız gerekiyor değil mi? Aynen. Aynen. Tabii şöyle bir şey var. Biz bütün eğitim süreçlerinin yani bir çocuğun anaokulundan lise eğitimine kadar zorunlu eğitim çağındaki tüm süreçlerinin merkezinde bütün bu sorunları okulun çözmesini istiyoruz. Oysa ki eğitim artık sadece bir kampüsten, bir binadan ibaret değil. Bizim yaşadığımız şehir, her çocuğun eğitim gördüğü şehir aslında onun gerçek okulu artık. Hatta işte dijitalleşmiş dünyada okulun bir parçası olan diğer alanlar da var. Daha bütüncül mü bakalım? Tabii ki. Kampüs olarak bakmayalım. Gördüğümüz bina değil midir okul? Evet, değildir sadece. Çünkü ister yani bir alışveriş merkezine gittiğinde karşılaştığı insanlar, yaptığı alışveriş, bir sportif etkinliğe katıldığındaki oradaki insanlarla ve başka arkadaşlarıyla takım halindeki yarışırkendeki her ortam aslında okulun birer parçası. Peki okulun parçası hep şeydir ya hani okul eğitim evde başlar diye. Eğitim evde başlatıyor muyuz? Size mi bırakıyoruz? Evde modern söylemlerimiz oluyor. Tamam. Çok ezberci tutumlar sergileyebiliyoruz. Neler yapıyoruz? Bu tabii şöyle, yani örnek veriyorum, öğrencimizin eve geldiğinde ödevleri hakkında ya da o gün yaptığı çalışmalar hakkında bir soru sormak istiyorsak aklımıza gelen ilk soru kaç soru çözdün? İşte kaçı doğru oldu? Benzerinde sorular oluyor. Oysa ki öğrencimize ne oldu? Neden oldu? Yani soru kalıplarımızı mı değiştirmeliyiz? Kesinlikle. Aslında iletişim dilimizi mi değiştirmeliyiz? Evet. Bırakın soru kalıplarını. Çocuğumuzla eğitim adına iletişim dilini mi değiştirmeliyiz? O kesin. Yani artık öyle kendimizi modern, yanlış anlamasın velilerimiz, modernitenin içine ne koyduk? Sorular mı koyduk? Evet, yanlış soruları zihnimizdeki ya da işte duyduğumuz, okuduğumuz, araştırdığımız, yani Türkiye dışında örnek veriyorum işte PISA'daki başarılı bazı ülkelerden esinlenerek duyduğumuz, örnek veriyorum Finlandiya gibi, Singapur gibi, Güney Kore gibi ülkelerden alınmış örnekleri kafamızda modern söylemler olarak tutuyoruz. Ama gün içinde çocukla bir aradayken
ezberci tutumlarımızı sergiliyoruz. Bu da ciddi kırılmalara sebep oluyor. Ne yapıyoruz? Çocuk gelir gelmez çocuğum kaç soru çözdün, kaç puan aldın mı diyoruz. Diyor muyuz? Diyoruz. Hepimiz bunu dedik. Şimdi benim çocuklarımın biri mezun, biri de üniversiteden mezun olmak üzere. Hepimiz yaptık bunu dönem dönem. Çocuğum ne öğrendin değil, kaç soru çözdün, kaçıncı oldun, sınıf başarısı ne, senden daha başarılısı var mı, kaçıncı sıradasın? Sormadık mı? Hepimiz sorduk. Sormaya devam edecek miyiz? İşte belki asıl mesele bu, etmeli miyiz? Şunu yapmalıyız. Bir proje ödevi örnek veriyorum. Öğrenci aldığında kafamızda bizim öğrencimizin hangi kademede olduğuna göre, yani ilkokulda mı okuyor, ortaokulda mı okuyor, lisede mi okuyor olduğuna göre velinin kafasında farklı ezberci tutumlar ortaya çıkabiliyor. Yani hepsi aynı şey değil. Yaşına bağlı değişiyor. Tabii ki ama ezberci tutumlar çok fazla değişmiyor. Şöyle bir kaygı var. Nota dayalı, yani eğitim modellerindeki o sonradan tartışacağımız başka bir konu olabilir. Detaylandırmak lazım. Şöyle bir durum var orada. Proje ödevinden alacağı nota takılarak İşte üniversite sınavında alacağı bir ek puan ya da LGS dönemindeki bir öğrenci ise, yani 8. sınıfta nitelikli liselere hazırlanan bir öğrenci ise oradaki zaman kaybı bizde kaygı yaratıyor velide ve öğrencinin bir proje deneyimi elde etmesine odaklanmaktan çok LGS sınavındaki alacağı sonuca odaklanıyor zihnimiz. Ya da üniversite sınavına da daha çok soru çözerek çalışması gerektiği inancıyla yine öğrencinin aslında derin öğrenmesini sağlayacak, hatta bazen hatalar yaparak öğrenmeye yeni ekosistemler açabileceği alanları bozmuş oluyoruz. Erdal Hocam, şimdi her öğrencinin öğrenme anlayışı, öğrenme felsefesi farklı. Okulların eğitim amacı ve felsefesi farklı. Olabiliyor, evet. Olabiliyor. Çünkü belli bir ideolojiye göre gidebiliyorlar. Belli bir amaç, belli bir tarza göre gidebiliyorlar. İnsanlar da ona göre. Bir de veliler olarak bizlerin de eğitimden anladığımız, eğitimden beklediğimiz başka. Şimdi bir sürü çoklu denklem var. Ortada nasıl buluşacak bu? Neye göre buluşacak? Tabii burada çocuğun yaşadığı büyüme, ergenlik, genç bir insan olma basamaklarına dikkat etmek lazım. Okul türlerini de şöyle hatırlamak lazım. Yani ilkokullar tamam ama artık müzik ortaokulu var, spor ortaokulu var. Bunlar çocuğun gelişimini tarzına göre. Dolayısıyla da okulların her birinin bir amacına yönelik bir felsefesi oluyor. O okulların amacına yönelik öğretmenleri oluyor. Dolayısıyla da o okullarda öğrenim görecek öğrenciler de önceden bu amaca yönelik bir ölçekten geçerek oraya yerleşmiş olmaları gerekiyor. Fakat eksik kalan şey şu. Bizde çok öyle değil. Veli, evet tabii. Evet. Yani bunun farkındalığı burada önemli olan. Burada velinin de her konuda maalesef çoğu zaman, lütfen velilerimiz beni yanlış anlamasın ama tek bir yöntemle her şeye doğru cevap verebilecek bir eğitim felsefemiz var. Prototip çocuk bekliyorlar. Bir yere koyalım, her şeyden anlasın, her şeyi öğrenmiş, okumuş, yutmuş, bütünleşmiş olarak gelsin diye bir beklenti var. Tabii şimdi bunu şöyle örneklendireyim. Mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. Şimdi ortaokulda ya da lisede branşlaşma başladığında, yani ilkokuldan ortaokula geçtiğinde öğrencinin öğretmen sayısı 14, 15, 16 farklı bireye, farklı öğretmene dönüşüyor. Lisede bu daha da çeşitlenebiliyor. Dolayısıyla da ilkokuldaki matematik açısından öğrencinin değerlendirilmesini yapan bir öğretmenle aynı branşta aynı öğretmenin Türkçe değerlendirmesini yaptığı bir okul sisteminden matematik öğretmeninin, İngilizce öğretmeninin, beden eğitimi öğretmeninin branşlaşarak belli alanlarda öğrenciyle ve veliyi muhatap alması durumunda veli bazen ilkokuldaki refleksleriyle hareket ederek ciddi zorluklar yaşayabiliyor, uyumsuzluk yaşayabiliyor. O yüzden de ben artık hani ilk önce toplumda ve bu daha önce de bahsettiğim PISA'daki başarılı ülkelerde de olduğu gibi veli eğitim felsefesini gerçekten toplumumuzun kafasına kazımamız, işlememiz gerektiğini, bunun yeniden tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.
hayalindekiyle gerçek arasındaki uçurumu gördüğünde aslında gerçeği fark edip çocuğundaki beklentiyi de makul bir seviyeye indirmesi lazım. Çocuklarımız mükemmel değil, çocuklarımız ütopik çocuklar değil. Çocuklarımızın bunların hepsini konuşacağız. Çocuklarımıza hata yapma hakkı verelim. Çocuklarımızın hata yapma hakkı var. Evet. Ellerinden alıyoruz. Gelişimlerine engel oluyoruz. Bunları ayrı ayrı konularda inceleyelim mi? Kesinlikle, ama orada şunu ekleyeyim size. Hadi. Burada amaç hani hata yapmaktan serbest bırakmak, kontrolsüz bırakmak değil bu. Ama gelişimlerini engellememek lazım. Biz buna özellikle ergenlerde kontrollü rahatsızlık vererek eğitim camiasında kontrolsüz rahatsızlık vererek çocuklara onların gene kontrollü riskler alarak, yani işte okul atmosferi, şehrin atmosferi, o yüzden ben Bodrum bir okulda diyorum. Yani sokaklarımızda da çocuklarımızın yollarda çok rahat bir şekilde kontrollü hareket edebilecekleri, kontrollü bir ortamda özgürce hareket edebilecekleri sokaklarımızın da olması gerekiyor. Kontrollü rahatsızlık güzelmiş. Dolayısıyla ve kontrollü riskler almasını, işte bir proje ödevi 8. sınıfta alabilmeli öğrenci. Yani LGS kaygısı olmadan, çünkü bu onu destekleyen bir şeydir. O LGS'ye hep sonra geleceğiz. Onlar çok karın ağrısı mevzular. Şimdi ilk program olduğu için bir de şöyle bir konuya hemen değinelim mi? Kolejlerde veli müşteriyi indirgeniyor mu? Veli kendini müşteri gibi görüyor mu? Bu çok iğrelti bir konu ama çok konuşulan. Çünkü şöyle bir dönüş oluyor bizim sokakta. Parasını veriyorum ya, bana bunları yapması gerekiyor. Yani Bu çok konuşuluyor. Evet, çok haklısınız. Orada da o zaman hani şöyle yaklaşın. Bu gene iki taraflı. Nasıl işte okulun eğitim felsefesi, velinin eğitim felsefesi varsa, bizim veliyi müşteriye indirgediğimizde o zaman veli kendisini aslında, yani böyle gördüğünde veli kendisini müşteri olarak konumlandırdığında, işte ben parasını veriyorum, karşılığı isterim sonucuyla bir refleks geliştirirse bu eğitim sisteminde tutmaz. Yani karşılaştığı, devam ettiği okul hangi kolej olursa olsun bunun onunla ilgisi yoktur. Velinin kendisini burada müşteriye indirgemesi çok büyük bir sorundur. Çünkü eğitim bu şekilde yürüyen bir yapı değil. Yani aynı şekilde kolejlerin de, yani özel okul yapılarının da veliyi müşteri olarak görmesi de aynı soruna sebep olur. Yani bundan kurtulmamız gereken bir durumdur bu. Burada çünkü böyle gördüğünüz zaman eğitimin en önemli yürütücüsü öğretmen değersizleşir. Yani bir toplumda siz öğretmeni değersizleştirdiğimiz anda, farkına varmadan, yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla bizim koyduğumuz hedefleri, ülke olarak, ulus olarak koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme imkanımızı daraltmış oluyoruz. Gene imkansız değil. Bunları da fark edeceğiz ülke olarak. Ama ilk önce öğretmeni değerli bir noktaya tekrar taşımamız gerekiyor. Öğretmenin yükünü anlamamız gerekiyor. Velinin de, özel okul kurucularının da, sistemin de üstüne düşen görevleri eksiksiz yapması gerekiyor. Ve okulu artık bir kampüsten, binadan ibaret değil, yaşadığımız şehrin bütünü olarak algılamamız gerekiyor. Peki, ilk programı yaptık. İnşallah devamında çekeceğiz. Bizi izleyenlere bu programdan cebinize ne aldınız diye sorsak, siz ne almalarını beklersiniz? Şunu almalarını isterim. Yani ister devlet, ister özel okulda olsun ki, parantez içerisinde bir ek bilgi, Türkiye'de bugün her 100 çocuktan yaklaşık sadece 6 tanesi özel okullarda okuyor. Yani %94'ü devlet okullarında okuyor. Büyük bir oran. Bu da ayrıca değerlendirilmesi lazım. Artık hem okulların devlet ya da özel tipine göre, hani müzik ortaokulu, meslek lisesi, normal ilkokul, velinin hangi semtteyse o okul, kendisine gelecek veliyi anlayacağını, velinin de kendisini anlayacağı artık belli ölçekler kullanması gerekiyor.
Ben buna veli eğitim felsefesi ölçeği diyorum. Bunu ayrı bir O başlık yüzden açalım, de, ayrı bir konuda işleyelim bunu. Bununla yol almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, evet sevgili dostlar, eğitim dünyasına yepyeni programlarla devam edeceğiz. Bu ilkiydi. Biz ilkini yaptıktan sonra sizden gelen yorumlara bağlı olarak biz farklı konuları, eğitimle ilgili farklı konuları ele alacağız. Şimdiden ana başlıklarımız yok mu? Var işte pizza dedi, sınavlarımız var, öğrenci profilleri var, okul profilleri var. Eğitim dediğiniz uçsuz bucaksız bir derya. Biz bir damlasıyla yol almaya başlayacağız. Gerisi sizlerin de yönlendirmesiyle peşi sıra gelecek. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bizi izlemeye, abone olmaya devam edin ve unutmayın, tavsiye edin. Hoşça kalın.